Arkadaşlar bugün yine yeni bir videoyla birlikteyiz. Bulgaristan'dayız. Değerli abim Erkan Demirci'nin yanındayız. Erkan abiyi bir tanıyalım. Bir söyleşi yapacağız. Güzel bir söyleşi olacak inşallah. Sizin bana yorumlarda sorduğunuz soruları da kendisine yönelteceğim. Birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Erkan abi merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Kendini bir tanıtır mısın abi izleyicilerimize? Tanıtayım. Ben Erkan Demirci. Doğma büyüme Hollanda'da yaşadım. 8 sene önce temelli İstanbul'a taşındım. İş yerimi de Hollanda'dan Bulgaristan'a taşıdım. Türkiye'ye geldikten sonra da işte ilk başta tabanca, yivsiz tüfek, ondan sonra yivli tüfek alımlarıyla bu işe heves sardık, başladık. Nerelisin abi? Ardahanlıyım. Ardahanlı. Has hemşerim. Bizim ilçemiz. Evet. 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 Abi bu işe nasıl başladın? Nereden aklına erdi? Yani önceden var mıydı merak yoksa bir anda iş başladın ve ne zaman başladın? Merakım her zaman vardı. Ama Hollanda'da hiçbir zaman yani silah alma, taşıma ruhsatı Çocuklukta falan çevrende Aynen. var mıydı yani? yok. Hollanda'da hiçbir zaman yoktu. Öyle bir şey var olduğunu da bilmiyorduk açıkçası. Türkiye'ye taşındıktan sonra zaten gelir gelmez direkt ilk bulundurma ruhsatımı aldım. Tüfeklerimi aldım. Av diplomamı aldım. Ava başladım. Yivsiz olarak. Bunun peşine Türkiye'de şirket açıp taşıma ruhsatımı aldım. Onu biraz abarttım. 9 tane tabanca aldın. Şu anda 10 oldu. Şu an 10 oldu. O arada da zaten Yivli aldım. Yivli'yi aldıktan sonra da seninle tanıştım. Benle nasıl tanıştın abi? Çok enteresan bir tanışmaydı. Geçen sene. Geçen Bir sene, yıl önce. 1,5 yıl önce en uzun menzilli, en kaliteli olarak gördüğüm Türkiye yerli malı, yani Türk'ün ürettiği bir tüfek olarak Hulu Office B08'i düşündüm. Hesap ettim, kitap ettim. Onu aldım. Tabii bütün malzemelerimin de en kalitelisi olmasını istediğim için gittim bütün teleskopumu, dürbünümü, tüfeğin dürbününü, her şeyi Swarovski'den dizdim. Swarovski'nin DS modelini aldım ki balistik kendisi yapsın, uğraşmayayım diye. Evet. Tabii sonradan bundan vazgeçtik ama Swarovski DS'in özel bir tüp olduğu için, 40 tüp olduğu için benim tüfeğime monte edilemiyordu. Öyle bir ayak yoktu Türkiye'de. Hulu'nun kendisini aradım. Takabilirsin dediler. Bunun peşine seninle kontağa geçtim. Sen bana takamazsın dedin. Çok özel bir ayak alman lazım ve onu da yurt dışından başka hiçbir yerde bulamazsın dedin. Bunun peşine... Ben Erkan abinin yurt dışında olduğunu dahi bilmiyorum o zaman yani. Evet, doğru. Evet, aynen. Ben de zaman kaybetmemek için bu işe en kısa zamanda başlamak istediğim için garanti olsun diye 2 tane ayak aldım. Getirttirdim. Takarken de farkına vardım ki olmuyor gene. Bu sefer getirttirdiğim 2 ayaktan birinin ön tarafını, birinin arka tarafını kullandım ve bu şekilde monte etmek mümkün oldu. Bunu monte ettikten sonra da zaten ki o zamana kadar ben daha dürbünü tüfeğin üzerine taktığın zaman bunu sıfırlaman gerektiğini bile bilmiyordum açıkçası. Evet, hiçbir bilgi yok. Bilgim sıfırdı. Mesafe kapasitesine, tüfeğin kapasitesine, benim kapasitemle hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Onun peşine işte Furkan'la görüşmemizden sonra Furkan dedi ki tamam eğer ayak olduysa istersen gel seni bir Erzurum'a misafir edeyim. Hem tanışak hem de tüfeğini sıfırlayak. İyi olur dedim. Kalktım Erzurum'a gittik. Bu dediğimiz işlemlerin hepsini yaptık. Ondan sonra da bir dostluk çıktı zaten ortaya. İlk gün kaç metreye vurdun? İlk gün önce tüfeğimizi sıfırladık. İlk atışım 450 metreydi. 450 metreyi vurduktan sonra 20 santimlik bir hedef konka ateş ettik. Onun peşine dürbünümüzün balistik kapasitesi 750 idi. Zaten tüfeğimizin sellor bellor mermiyle de kapasitesi 800. 750 metreye hedefimizi koyduk ve ilk gün 750 metre atışımızı gerçekleştirdik ve sıkıntısız peş peşe 750 metreleri atış yaptım. Ne olduysa orada oldu zaten abi. 750'yi vurunca Erkan abi dedi ki ya dedi biz niye daha uzaklara atmıyoruz? Bakın hiçbir bilgiye sahip değil benim yanıma geldiğinde. Hiçbir şey bilmiyor. Dedi ki biz niye daha uzaklara atmıyoruz? İşte ben anlattım. Böyle olmalı, böyle tüfek olmalı, böyle mühimmat olmalı.
Tamam dedi, alalım hepsini dedi. Türkiye'de dedim olmaz bu iş. Türkiye'de yasak dedim. O tüfekler getiremeyiz. Yurt dışına alalım dedi. Ve öyle bu macera başladı. Doğru mu abi? Aynen. Yurt dışında da başladı bu sefer. Evet. Yurt dışında da o ara tabanca taşıma ruhsatımı almıştım. Ama avcılık belgem falan olmadığı için yivliye tüfeğe hiç girmemiştim yurt dışında. Bulgaristan'da. Bu sefer Türkiye'deki avcılık belgemi Bulgaristan'a getirerek çeviri yaptırttırdım ve Bulgaristan hükümeti bunu kabul etti. Yoksa benim normalde kursa girip Bulgaristan avcılık lisansını alıp 2 sene yivsiz tüfekle avcılık yapmak lazım. Ondan sonra yivli alabiliyordum. Ama Türkiye'deki lisansım diplomam sayıldığı için bu 2 seneyi beklemek zorunda kalmadım. Ve otomatikman direkt yivlileri alma imkanım oldu. İlk başta Sako'nun bir S20 tüfeğini aldım. Evet. Gerçekten kısa namlulu av yapabilmek için, malzeme, mermi alabilmek için, başlayabilmek için Bulgaristan'da. Ama Bulgaristan'da kalibre sıkıntısı, büyük tüfek sıkıntısı olmadığı için yani 750 metre ve üzerlerine atabilme hayalimizi gerçekleştirebilmek için bu işin en babası, o zaman da konuşmuştuk. Sen dedin ki yani Türkiye dünyada bir numaralı uzun menzilli keskin nişancı tüfeği varsa, istikrarlı grupman yapan, 2000 metre ve üzerinde bile grupman yapabilen bir tüfek varsa, o da Şaytek M200 Intervention dedin. Bu sefer bunu araştırmaya başladım ki Bulgaristan'da var mı diye. Bulgaristan'da yoktu. Buradaki av bayileriyle kontağa geçip, konuşup bunu sipariş ettim. Ödemesini yaptım. 8 ay kadar bekledim. Ve Bulgaristan'da da bir ilk olarak M200'ün sahibi oldum. Şu anda gördüğünüz gibi arkamızda duruyor. Daha atışlarını göreceksiniz Daha arkadaşlar. atışlarını yapmadık. Yarın hava nasip olursa inşallah 200 metrede, ki bu tüfeğin kapasitesinden dolayı normal 100 metrede yapamıyoruz. 200 metre sıfırlamamız lazım. Çünkü çok uzun mesafeler atacağız. Yarın sıfırlamamızı da her halükarda yapacağız. Mesafe ne kadar el verirse bulunduğumuz yerde 1000, 2000, 2500, 3000 hatta atışlar gerçekleştireceğiz, çekimler yapacağız. İnşallah biz de başarılı oluruz. Tüfeğin kapasitesini de görmüş oluruz. İnşallah. Hep beraber Türkiye'de İnşallah. görmüş olur bunu. Peki abi bu işe şöyle kullanıcılar çokça soruyor bana. Özelden de yakın arkadaşlar soruyor. Ne kadar bir bütçe ayırdın mesela? Ben seni biliyorum. Şimdi tek tek tamam yazmamışsındır da böyle tahminen kabataslak ne kadar bir bütçe ayırdın? Bir yıllık bu süreç zarfında. Bütçe ayırdın demeyelim. Çünkü hiçbir şekilde bir bütçe ayırmadım. Bu bütçemin sonu da yok. Ama bu 1,5 sene içinde bütün aldığım tüfekler, tabancalar, ruhsatlar, işte Mühimmatlar, dolum aparatları, dolum atölyesini kurma, ekipmanlar, ki optikler. Aynen, ben biraz sıkıntılıyım. Yani her ne yapacaksam doğrusunu ve kalitelisini yapmak istiyorum. En pahalısı neyse, en kalitelisi neyse gidiyorum onu alıyorum. Yani şu ana kadar aldığım malzemeler, aldığım yani bu av için, silah için aldığım arabaları saymıyorum. Arabalar hariç 250 bin euroya yakın para harcadım. 250 bin euro. Evet. Aynen. Ve bunun sonu var mı abi? Kesinlikle yok. Sonu yok. Yani bunu 1 milyona da yapabilirsin. İşte şimdi birisi çıkıp şunu eleştirmesin. Yani bu işi yapmak için Erkan abi 250 bin euro para vermeniz gerekiyor demiyor arkadaşlar. Şimdi siz Kesinlikle. bir tane tabancayı örnek veriyorum. Yerli tabanca Canik'te de aynı yere atıp vurabilirsiniz. Gidip onun yerine bir Helvetica da alabilirsiniz 15-20 bin eurolara. İkisi de tabancadır. İkisi de hedef vurur. Bir araç alırsınız Lada av aracı yaparsınız. Gidip ne bileyim çok 150-200 bin euroluk bir araç da alabilirsiniz. İkisi de sizi ava götürür. Limitim yok diyor Erkan abi. Yani benim bu işte bir kendime sınır koymadım. Bu kadar bir limit koymadım. Ama bugüne kadar sadece bu tüfek ve mühimmatlara, optiklere, ekipmanlara 250 bin euro kadar para harcadım. Yani kolay olmuyor. Ben bunu Kesinlikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben yarın farkına varayım ki Şaytek'le 2000 metreye mesela atış yapabildim ama 3000'i yapamadım. Niye? İşte doğru mühimmatım olmadığından veyahut yani aklınıza en manyak şeye getirin. Şu eksikliğinden dolayı yapamadım diyorsa gidip o eksikliği alırım. O alınabilir bir şeyse Onu yaparım. onu Erkan abi alır. Onu da kesinlikle zaten ben de Yani bu gördüm. malzemeye tamam Allah var. Bulgaristan'da benim hiçbir şekilde hiçbir malzemeye ulaşma sıkıntım yok. Alma derdim zaten yok. Ama
Eğer ben mesela YouTube'dan çok şey öğrendim. Dilim olduğu için. Ya bir Amerika'daki Ali Veli Deli yapıyorsa, atış yapabiliyorsa, bunu gösterebiliyorsa ki bak bunlar da mümkün. Ya Ali'nin de 2 eli var, benim de 2 elim var. O soruya geleceğim abi. Onu soru olarak soracağım sana. İyi, hadi. Şunu sorayım. Nereden nereye geldin peki? Yani işte bir yıl önce neydin? Zaten onu anlattın. 750 metreye işte vuruyordum. Hiçbir şey bilmiyordum dedin. İlk gün 750 metreye vurdum. Şu anda ne seviyedesin peki? Yani optik olarak, tüfek olarak, dolum olarak ne seviyedesin abi? Bundan biraz bahset. Şu anda malzeme olarak hiçbir eksiğim yok. Sadece zaman ayırıp kullanmam lazım ve ya Türkiye'de Bilgi olarak şöyle söyleyeyim. bilgi olarak da, ekipman olarak da kıyaslarsam Türkiye'de son bir sene içinde yani bir sene oldu ben başlayalı, 1,5 sene oldu başlayalı. Ya Çok ileri bir düzeyde diyorsun. Kesinlikle. Çok ileri bir Şunu düzeyde. mesela şöyle söyleyebilir miyiz? Bir mühimmat var. Bununla 1000 metreye atış yapılıyor. Ben de atarım diyebiliyor musun? Kesinlikle. İşte mevzu bu. Mesele bu yani. Ve Atamazsam kendimden şüphe ederim zaten. evet, o soruya geleceğiz biraz sonra. Bu işteki hedefin ne abi? Hedefim ne? Ya ne yapmak istiyorsun? Doğru bilgiyle, doğru ekipmanla en güzel, en mümkün atışları yapabilmek. Dediğim gibi ya şimdi mesela yeni Türkiye'de geçen hafta Remingtonlar çıktı. Evet. Getirdiler. Remington'un 6.5 Creedmore'unu aldım. Gelmeden önce daha işte geçen hafta beraber geldik seninle. Seninle gelmeden 2 gün önce aldım. Evet. Daha elime alamadım ama silah evde şu anda. Örnek vereyim. Bu Türkiye için yapmak istediğim, yapabileceğimiz şey 6.5 Creedmore'la 1000 metrede 1 TL'ye atış yapacağım. Grupman. Grupman yapacağım, evet. Evet. 1000 metreden yani amaç bu. Hedef bu mesela. Yani Bunun gibi düşünün. Senle arkadaşlar. mesela ilk tanıştığımızda, tabanca atışı yaptığımızda sen de demiştin ya, hatta sen ilk buraya geldiğinde, Bulgaristan'a geldiğinde, açık hava poligonuna gittiğimizde hedefi vurmayın dedin. Hedefin üzerine boş kovanı koydun, odağınızı küçültün, kovanı atın. Biz 25 metreden boş kovan ateş ediyorduk mesela. Evet. Bunu tabancayla yapıyorduk. Evet. Ya dediğim gibi 1000 metreden de doğru ekipmanla, doğru hesap kitapla, balistikle, Allah'ın izniyle. Ki bu Erkan abinin dediği 1000 metreden 1 TL'nin içerisine grupman atma işi arkadaşlar F-Class tüfeklerle uygun dolumlarla, güzel mühimmatlarla yapılabilen bir şey. Yapılıyor şu Yapanlar anda. var. Şu anda yapanlar Yapılıyor. var. Onu söyleyeyim ama bu yapanların bizden fazlası olduğu için değil. Fazla bilgi, fazla malzeme, mühimmat, imkana sahip oldukları için ya da bizden fazla hevesli değiller. Öyle söyleyeyim Ya yani. şöyle örnek vereyim. Şimdi 6.5 Creedmore'la sınırları gerçekten zorlayacağız. Türkiye standartlarına. Çünkü Türkiye'den alındı Evet. silah. Makine kimyadan alındı. 6.5 Creedmore'la normalde 1000 metreye kesinlikle atılabilir. Rahatlıkla atılabilir ve grupman yapılabilir. Ama 1 TL'lik grupman yapmak o biraz... O başka bir şey. O başka bir şey. Ama Amerika'da arkadaşlar, atıcılar, F-Class atıcıları 1000 TL'lik grupmanı, işte 1000 metredeki 1 TL'lik grupmanı rahatlıkla yapıyorlar. Wow demiyorlar. Wow demiyorlar. Niye yapıyorlar? Namluları ona göre, uzunlukları ona göre, tüfeğin kendisi zaten özel yapım, custom yapım, yani herhangi bir Kısıtlama yok. Kısıtlama yok. Adam canı istediği gibi namlusunu değiştiriyor, işte boltunu değiştiriyor, hepsini değiştirebiliyor, şasisini değiştirebiliyor. Ha ben bunu Bulgaristan'da da yaparım. Ama yani Türkiye şartları için konuşuyoruz biz. Türkiye şartları için Remington 700 6.5 Creedmore'la bunu kesinlikle yapacağız Allah'ın izniyle. Peki abi inşallah sence Türkiye'deki bu yivli sektörünün sen de benim yanımda az çok beni telefonla arıyor müşteriler, kullanıcılar soru soruyorlar. Arkadaşlar tüfek sıfırlamalar mesela Erkan abi çok da kızıyor bu konuda gülüyor ya bu kadar mı diyor bir şey bilmiyorlar. Yani ben hiçbir şey bilmiyordum ama araştırıyorum, öğreniyorum. Bu adamlar diyor daha kliğin ne tarafa döneceğini soruyorlar. Zoom'un hangisi olduğunu soruyorlar. Komik durumlar. Sence Türkiye'deki bu sektörün gelişmesi için neler yapılmalı ya da neler yapılmamalı? Hem kullanıcılar açısından hem devletin imkanları açısından yani kanunlar açısından. Kanunlardan yana çok büyük sıkıntımız var. Onu çok açık bir örnek olarak söyleyebilirim ama insan olarak da çok büyük sıkıntımız var. Bir, bütçemizden dolayı, Türkiye'deki avcıların bütçesinden dolayı. İki, daha büyük olarak dil sıkıntılarından dolayı. Ha, bu dil sıkıntısı senin gibi kişiler sayesinde çözülebilir. Yani ben
Amerika'daki F-Klasyo'nun, Eric Contana'nın sitelerinden dizleyerek bir şeyler öğreniyorum. Ama Türkiye'dekiler de senden öğrenebilirler aynı şeyleri. Ama senin de bunları çekebilmen lazım, yayınlayabilmen lazım. Bu insanların da bunu takip edebilmesi lazım. Evet. Farka gelince Bulgaristan'da mesela av sezonunda av kotan olduğu zaman istediğin yere gidip avlanabilirsin. Küçük, büyük hayvan fark etmiyor. Susturuculu, susturucusuz. Susturuculu olmasını tercih ediyorlar. Olmadığı zaman kızıyorlar zaten. Ama mesela Bulgaristan'da tüfeğini av bölgesinde sıfırlayamazsın. Bu yasak. Poligonda sıfırlama. Mecbur poligonda sıfırlamak zorundasın. Eğer seni av sahasında tüfek sıfırlarken yakalarsalar ceza yersin. Açık hava poligonu var mı? Var. Açık hava 100 metre atış range'i olan tüfeğini sıfırlamak için poligonlar Bulgaristan'da var. Zaten orada da yapmak zorundasın. Bizim devletimizin, kanunlarımızın en büyük hatası bence burada. Bizimki de diyor ki hedef koyup tüfek sıfırlama atış yapamazsın hiçbir yerde. Av sahasında bile yasak diyor. Tamam yasak. Peki nerede yapacağız? Tüfeğimizi nerede sıfırlayacağız? Şu da kullanıcılar abi çok mesela dikkatlerini çekmiş. Bizim burada av bayilerini gezdik işte. Evet. Çok av bayisi var da biz paylaştık 2 tanesini. Biz tüfeği veya fişeği, mühimmatı veya ekipmanı gidip MK'den almak zorundayız. O da bence çok yanlış. Çok burada da bir saçmalık var. Ya da MK'nin izin verdiği av bayisinden sadece fişek alabiliyoruz. Onda da fişek olmuyor. Bir şeyler değişiyor. Türkiye'de bak ben 8 senedir Türkiye'deyim. Ben ilk geldiğimde av bayilerinden tabanca fişeği alamıyordum. Onlar da makine kimyadan alman lazımdı. Makine kimyadan alıyordular, satıyordular da. Ama normalde şöyle bir sıkıntı var. Yani mesela kodunu alıp şeyden gidip alma şansın yoktu. Yani bir şeyler kod değişiyor yoktu. Ama bence çok yavaş değişiyor. Doğru şekilde ki bence bu kanunları çıkaranlar ben alacağım silaha bakamıyorum abi makine kimyada. En büyük yani gidip silaha bakamıyorum, silahı inceleyemiyorum. Evet. Yerde de görmüyorum. Adam sıradaki hangisiyse onu veriyor yani. Aynen. Ben mesela ilk haftası Remington çıktığına rağmen ilk haftası olmasına rağmen direkt randevumu aldım. Zar zor satın alma belgem kılı kılına gününe yetişti randevu saatine. Cuma günü saat 4.30'daydı randevum. Cuma günü sabah ben gittim satın alma belgemi aldım. Makine kimyaya gittiğimde ben Remington olarak randevu yapmıştım. Ama Remington'un 4-5 modeli, 6 modeli gelmişti. Ben 6.5 Creedmoor istedim. Oradaki hanımefendi evet bir tane kaldı elimizde dedi. Demek ki ben bir gün sonra randevu alsaydım ben 6.5 Creedmoor almaya geldim. 6.5 Creedmoor yoktu. Ben 300 alacaktım, 308 alacaktım. Ben bunu istemiyorum. Evet. Yani burada çok büyük farklılıklar var avantaj konusunda. Yurt dışındaki avcılar bu konuda çok avantajlı. Bizim ülkede acayip bir eziyet var. Makine kimya tarafından insanlara, kullanıcıya diretilmiş acayip bir eziyet var. İnşallah yetkililer duyar bunu. İnşallah yetkililer şunu da duyar. Türkiye'de fırsatçılık da çok. Ya başta mı diyeyim bilmiyorum ama çoğu insanda satın alma belgesi olan veya daha basiti polis memurları onlarda sıkıntı olmadığı için artı ruhsat harcı ödemedikleri için ticaretini yapıyor bunları. Evet. Makine kimyadan gidiyor. Glock alıyor. Ki bunu da yaşadım ben. Glock'ta alamadım. Zar zor gittim. Dışarıdan aldım. Ama Remington'da bile arayıp abi bu Remington'un hangisi daha çok para ederler de ben şimdiden alayım. Ondan sonra 1-2 bin dolar üzerine koyup satayım diye ticaretini yapan insanlar var. Devletin bunu engellemesini istiyoruz. Yani tamam polis memuru alsın ama ki polis memuru 30 bin liraya 40 bin liraya çalışıyor. 5 bin dolarlık tüfekle ne işi var? Bravo. Veya bunu alıyorsa devlet desin ki bir sene satamazsın, 3 sene satamazsın. Evet. O ki bunlardan ruhsat bedeli harcı almıyor. Çünkü bunun furyası kurulmuş arkadaşlar. 3500 dolara satılan bir tabanca 7000 dolarlara stok bittikten sonra dış piyasada satılmaya başlıyor. Bir de şöyle bir algı var mesela işte sıfır el değmemiş. Abi. Evet, damlası çekilmemiş. Yani çekilsene çekilmesene. Bu böyle bir saçmalık var yani. Sürgüyü çekmedik. Yani ne oluyor sürgüsü çekilince? Bu zaten sürgü çekilmek için yapılmış bir adet. Neyse bir sürü saçmalığımız var. İnşallah bu adetler değişir. Şu fırsatçılardan kurtuluruz inşallah. İnşallah abi son olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'deki givli tüfek kullanıcılarına tavsiyen var mı? Şimdi sen buranın potansiyelini de oranın potansiyelini de Avrupa'da da atıcılık, avcılık, Türkiye'de de atıcılık ve avcılıkla uğraştığın için hepsini biliyorsun. Türkiye'deki bizim hemşerilerimize tavsiyelerin var mı bu konuda? Alacakları malzemeleri yani araştırsınlar.
Bu benim işime yarayacak mı, yaramayacak mı? Yarayacaksa da ne kadar işime yarayacak? Ve teknolojiden geri kalmasınlar. Şimdi ben bir senedir senin yanına da gelip gidiyorum. Arayan soranları da görüyorum. Ya gerçekten bak ben de bilmiyordum dedim bir sene, 1,5 sene önce. Dürbünün tüfeğin üzerine takıldığı zaman sıfırlanması gerektiğini bilmiyordum. Bunu öğrendim. Ve şimdi ben gözüm kapalı bunu yapabiliyorum. Ama şimdi kendi tüfeğini sıfırlıyorsun. Kesinlikle. Milletin tüfeğini de getirseler şu anda sıfırlarsın değil mi? Rahatlıkla yaparım, sıkıntı yok. Ama ben avcıyım, ben yivli tüfek kullanıyorum deyip de tüfeğini sıfırlamayan adam bunu demesin, diyemez. Bravo. Bu çok yanlış bir şey. Basit şeyler. Otomatikman zaten bunu yaptığın zaman balistiğe de girmeye başlayacaksın, kliklere de girmeye başlayacaksın. Bazı şeylerin ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu anlayacaksın. Mesela o su terazisi, Kant dediğimiz dava. Yani Evet. çok önemli bir şey. Hele uzun mesafelerde ama çoğu kişi bilmiyor. Bilse de umursamıyor. Ne fark eder diyor. Aynen. Çok yanlış bir şey. Ama her halükarda herkesin kendi tüfeğini sıfırlayabilmesi lazım. Ha sıfırlayamıyor mu? Veya imkan, şimdi Türkiye'de zaten 100 metre poligonumuz yok. Dağda bayırda tüfek sıfırlıyoruz. İmkanlar kısıtlı, hava şartları kısıtlı olduğu için sıfırlıyoruz. Ama mesela örnek vereyim, dürbününüzü söktüğünüz zaman, ki dürbününüzü atış yaptıktan sonra gevşeyebilir. Mecbur gevşediği zaman sıfırlaman bozuldu. Neden yapman lazım? Bunu önlemek için mesela senin filmlerinde de gösterdik. Şu andaki tüfeklerimizin hepsinde bizim var. Sıfırlama bozmayan dürbün ayakları var. Ha, pahalı doğru ama sök tak çıkar bozulmuyor. O zaman buna yatırım yapacaklar ki İmkanları el verdiği ölçüde, o zaman şöyle söyleyelim. İmkanları, bütçeleri el verdiği ölçüde bilgiyi ön plana çıkararak işler yapmaları gerekiyor. kesinlikle. Yani burada demiyoruz arkadaşlar gidin işte Erkan abi gibi 250 bin euro verin, bütçe ayırın, bu işi yapın. Değil. Ama senin 2000 euro mu bütçen var kardeşim? Bu 2000 euroyu doğru malzemelerde kullanıp, bilgi bu işte en ön plana çıkan şey. Yani bilgin yoksa bugün 1 milyon dolarlık da tüfek alsan bilmiyorsan kullanamazsın yani. Evet. Tüfeğin parası tüfeği atış yapmıyor. Valla benim mesela gördüğüm, örnek vereceğim size arkadaşlar. Türkiye'deki en büyük sıkıntı avcıların balistiği kullanamaması. Balistik programında ya Türkçe yok, ya Türkçe olsa bile girmeleri gerektiği verileri bilmiyorlar, beceremiyorlar. Otomatikmen de vuramadım abi, şöyle oldu abi. Systelog Pro abi. Çok güzel bir program. Yapınca şimdi ben onun tanıtımını yaptım. Tüm Türkiye'ye tanıttım o programı. Evet. Ama şu anda indirilemiyor. Evet, Türkçeleşmesinde de çok büyük emeğimiz de geçti. Şimdi kaldırılınca hem biliyorum benim telefonlar kilitlendi. Sanki program benimmiş gibi. Kilitlendi çünkü kimse atış yapamaz oldu. Arkadaşlar Systelog Pro atış yapmıyor. Bütün balistik programlar aynı çalışır. Aynen. Dünya üzerinde 50'den fazla balistik program var. Ama bizim insanımız ezber yaptığı için, aynen, bilgi değil, ezber yaptığı için bocaladı orada. Mesela bak bazı avcılarda gördüm Türkiye'de. Tüfekleri sıfırlanmış. Dürbünün üzerine kağıtla yazmışlar. 4 klika geldiği zaman 200 metreyi vurur. 6 klika geldiği zaman, 6'ya çevirdiğim zaman altında zaten 500 metre yazıyor, 300 metre yazıyor. O metreleri çeviriyorlar. Ondan sonra atış yapıyorlar. Veya dürbün kapağının içine yazmışlar bunları mesela. Ya bu mümkün değil. Yani böyle bir şey yok. Sen bunu bugün yazdın. Tamam bugün doğruydu bu ama yarın hava yağmurlu, nemli. Eğim değişti. Basınçlı, eğim değişti. Bulunduğun nokta değişti. Yüksekliğin değişti. Evet. Vuramazsın. Böyle bir dünya yok. Kesinlikle maalesef işin kolayına kaçıyoruz. İşin kolayına kaçmak istiyorsak uzun lafı kısası para vermemiz lazım. Tabii. Örnek veriyorum mesela mesafe ölçer alıyoruz ki ölçmek balistik için. Programında İçinde balistik programı olan mesafe ölçerler var. Yani sen bir kere mesafe ölçerin içine senin verilerini girdiğin zaman sen dünyanın neresine gidersen git mesafeni ölçtüğün zaman o otomatikmen diyor ki sen bu koordinattasın, bu basınçtasın, bu hava istasyonundasın, eğimin bu, şu kadar klik vermen lazım diye ölçtüğün mesafenin içinde gösteriyor sana. O zaman da ne gösteriyor? 6 mı gösteriyor? 6'ya çevir, atışını yap. Yani o ki hesabı kitabı yapamıyor. Evet. O zaman parasını ver, o yapsın. O zaman biraz parayı fazla vereceksin. Yani. Öyle anormal uçuk paralar da değil. Yani 300 euroluk ürün yerine 750 euroluk bir ürün alacaksın. Aynen. Bu işi yapıyorsan da bunun şeyine biraz katlanacaksın. Abi güzel bir söyleşi oldu. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. İnşallah faydalı olur arkadaşlara da. Yine videolarımıza devam edeceğiz. 2 gündür talihsizlik geldik buraya. Atışlar yapacağız. Yapamıyoruz. Çünkü fırtına, rüzgar şu mevsimde donduk. Yani klima açmadan durulmuyor. 2 gündür ceketle geziyoruz. Ne oluyor? Bu soğuk nedir böyle? İnşallah yarın el verir de
atışlarımızı yapabiliriz, uzak mesafe atışlarımızı. Buradan herkese selamlar abi. Söylemek istediğin bir şey var mı? Herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videoların devamı gelecek.